Gökçe ile Astroloji kanalından herkese merhabalar efendim. Evet, 1-7 Haziran haftalık burç yorumuyla karşınızdayım. Ne kadar çabuk geçti zaman değil mi? Koskoca Mayıs ayını bitirdik. Evet, bayramı da geride bıraktık. Geldik en sevdiğim aya. Neden? Çünkü benim doğum günüm 7 Haziran. Haziran ayını severim. Evet, bakalım şimdi bizi bu hafta neler bekliyor? Haziran ayının bu ilk haftası gökyüzünde bakın oldukça derin, hassas ve aynı zamanda ciddi tuzaklar barındıran etkiler var. Şimdi bu süreçte zihinsel, finansal ve ilişkisel konularda herkesin sağduyusu test edilecek. Bu sıradan böyle bir hafta değil. Çünkü gökyüzü seni doğrudan şu soruyla yüzleştirecek. Mantığınla mı hareket ediyorsun yoksa duygularının etkisiyle mi böyle arada kalıyorsun? Bu konuda test ediliyoruz. Sadece kendi burcunu da izleyip geçme, tamam mı? Bak, bunu her zaman söylüyorum. Çünkü bu videolar gerçekten çok önemli ve her bir cümlesi detaylı. Hadi hazır bu hatırlatmaları yapmışken tabii ki şu güzel kanala da hala abone değilseniz ne yapıyoruz? Abone oluyoruz ve cep telefonları artık hepimizin değil mi vazgeçilmezi. Cep telefonlarından da izlediğimiz için ne yapıyoruz? Hype'lıyoruz ki bu güzel içerikler çok daha fazla kişilere ulaşsın. Desteğiniz için de tabii ki teşekkür ederim efendim. Şimdi bakalım Haziran ayında bu hafta özellikle o 1 Haziran 7 Haziran haftasında bizleri neler bekliyor? Bak, 1 Haziran'da Merkür'ün Yengeç burcuna geçişi var. Şimdi bu geçişle birlikte zihinsel süreçler tamamen ne oluyor biliyor musun? Duygusal bir zemine kayıyor. Şimdi duygusallık işin içine girerse değil mi? Kafalar karışır. Artık insanlar mantıkla değil de hissettikleriyle konuşuyor ve biraz da tepki veriyor, ne yalan söyleyeyim. O geçmiş meseleler, aile konuları ve eski defterler maalesef yeniden açılıyor. Ancak bu durum tabii ki beraberinde ciddi bir risk getiriyor değil mi şimdi? Eski meseleler açılıyorsa, hele bir de aile de işin içine giriyorsa durum biraz derinleşir ve önem kazanır. Çünkü bu süreçte böyle küçücük bir söz bile büyüyebilir. Basit bir konu o kadar gereksiz bir tartışmaya dönebilir ki siz şöyle düşünebilirsiniz. Ya ne güzel konuşuyorduk, tamam, eski konular ne güzel açıldı, artık onları kapatacağız o konuları derken bir bakmışsınız tartışma büyümüş, böyle hani o küçücük sönmeye yakın ateş bir anda alevlenmiş hale gelir. Aman diyorum, dikkat. Şimdi geldik 3 Haziran'a. 3 Haziran'da Güneş'le Satürn arasındaki o destekleyici açı devreye giriyor. Ne oluyor devreye girince? Haftanın bana göre en sağlam zeminini oluşturuyor. Evet, bu etki karmaşanın içinde böyle sana netlik kazandırabilecek aslında tek alan, biliyor musun? Bak, 3 Haziran gününü iyi değerlendirin. Disiplinli hareket eden, planlı programlı ilerleyen ve gerçekten sorumluluk alan kişiler için net sonuçlar almak gerçekten çok önemli. Somut fırsatlar alabiliyorsun. Gerçekten 3 Haziran o Güneş ve Satürn arasındaki destekleyici açı bizim için güzel. Sağlam temel oluşturuyor, unutmuyoruz. Bak, tabloyu neden iyice analiz edin diyorum. Şu an daha iyi anlayabildiniz değil mi? Bakın, 1 Haziran, 3 Haziran, bunlar çok önemli detaylar. İşte buradaki detaylar sizin burçlarınıza nasıl etki ediyor, ben onu yorumluyorum. Resmi işler, başvurular, İzinler, otoriteyle yapılacak olan görüşmeler açısından da aslında destekleyici bir süreç. Yani bu hafta aslında tamamen kötü diyemem şimdi işin açıkçası, ama doğru hareket edenle o duygusala kapılan arasındaki farkın da çok net açılacağı bir hafta diyebilirim. Bak, önemli detaylar buralar, gerçekten çok kilit cümleler kuruyorum. Ve geldik 4 Haziran'a. 4 Haziran'da haftanın belki de en tehlikeli noktası devreye giriyor. Çok gizem kattım değil mi? Merkürle Neptün arasındaki o sert açı böyle zihne adeta bir sis perdesi indiriyor. Şimdi bu sis perdesi geliyorsa netlik var mıdır? Önümüzü görebilir miyiz? Bulanık. Şimdi yanlış anlaşılmalar bu dönemde olur mu? Olmaz mı? Eksik bilgiler her zaman vardır ama bu dönemde biraz fazlalaşacak. Manipülasyonlar çok açık. Aldanma riski. Bak, aldanma riski maksimum seviyeye çıkıyor. Bak, 3 Haziran'a dedim iyi değerlendirin. 4 Haziran'ı da es geçin. Bence o gün bütün gün uyuyun. Bak, yani değil mi şimdi işin açıkçası? Detaylar önemli. Neden önemli? Özellikle bak, ticari konularda, imzalarda, o ikili ilişkilerde çok büyük hatalar yapma ihtimalin var. Bak, bunlar artıyor. Ve bu etki altında tabii ki en büyük risk ne olacak? Bir şeyden emin olduğunu sanarız. Değil mi? Şimdi ben eminim. Ben biliyorum. Ben o imzayı atacağım. Sen karışma. İşte bu duygu bu hafta belki de en çok yanılacağın alan olacak. Bu duygu sana hata yaptıracak.
en çok da eminim diyenler olacak. Bu kısımda kaybedenler. Aman diyorum, dikkat. Birazdan zaten daha detaylı da yorumlayacağım ama bu kısımda da belirtmem lazım. Bu yüzden haftanın mesajının bize çok net olduğunu şu ana tabloda söyleyelim. Acele eden ne yapar? Her zaman kaybedersiniz. Bu hafta ekstra kaybedersiniz. O duygusuyla hareket edenler ne yapar? Yanılır. Bak, yanılır. Şimdi bu etkilerin, bu ana tablonun gidişatını çok net bir şekilde sizlerle çözümledik. Şimdi bu etkilerin tabii ki senin hayatında hangi alanlara dokunacağını, değil mi? Nerelerde şanslı, nerelerde kaybedeceğini, nerelerde riskler bulunduğunu tabii ki çok merak ediyorsun. Hadi Gökçe Hanım diyorsun, ana tabloyu bir güzel inceledik, anladık. Şimdi bize burç burç söyle bakalım, bizi neler bekliyor? Tamam, hiç vakit kaybetmeyelim. Ben de şöyle bir yaslanayım. Hadi rahat rahat Koç ve yükselen koçlarla haftaya başlayalım. Şimdi dikkat edilmesi gereken bir hafta. Bak, sizin için bu cümle önemli. Neden dikkatli? Şimdi Haziran ayının ilk günleriyle birlikte böyle zihinsel odağınızın tamamen yuvanıza, ailenize ve o köklerinize kaydığını belirtmem lazım. Bu süreçte aile içinde böyle geçmişte kalmış, hani böyle üzeri örtülü, kırgınlık, bir kırılmış olduğunuz gerçekten bir konu ya da hiçbir şekilde hani böyle kapanmamıştır. Siz kapandı zannedersiniz de o konu vardır ya. İşte bu tarz şeyler birazcık böyle gündeminizde yer işgal edecek. Böyle masaya geliyor, gündeminize geliyor. Tamam, hazır bayram da bitti. Hadi paylaşalım şu kozları der gibi bir hava. O geçmişin gölgesi aile içi iletişiminizi aslında biraz böyle zorlayacak. Böyle kesinleşen hani o Güneş Satürn açısı da İmdadınıza bak yetişiyor. Yetişti, tamam, dikkat edilmesi gereken bir hafta ama bak, artılarını da eksilerini de aynı doğrultuda söylüyorum. Geçmişin gölgesine aile içi iletişimini zorlarken o kesinleşen Güneş Satürn açısı da imdadınıza yetişiyor. Güzel. Ev, arsa veya böyle hani taşınmaz mülk, mallar vardır ya, değil mi? Hepimizin hayatında vardır tabii ki. Bunlarla ilgili böyle resmi evrak işleri önemli. İzinler ya da hani onaylarda böyle somut adımlarla, hani gayrimenkul konuları vardır ya, bak bu konularda destekleniyorsunuz. Burayı biraz geniş tuttum, böyle biraz perspektifi açtım, tamam, hani böyle size bırakmadım o kısımları. Bu alanlarda destekleniyorsunuz. Aslında güzel. Ancak şimdi haftanın aslında en kritik virajı olan Merkür-Neptün karesine geldik. Bu durum zihinsel ve ticari alanınızı gölgelemek üzere devrede olacağından işte neden dikkatli olunması gereken bir hafta. Böyle küçücük bir yerden sizi destekler gibi oldu ama bak, asıl konu geldi. Ticari sözleşmeler, imzalar, mail trafiği ya da yakın çevreyle yapılacak o önemli konuşmalarda maalesef yanlış anlaşılma riskine karşı ne yapıyoruz? İletişim ve anlaşma konularında desteklenmiyoruz. Bak, buraları çok hafif geçiyorum. Desteklenmiyoruz. O yüzden çok ama çok dikkat ediyoruz. Çünkü neden dikkat ediyoruz? O gözden kaçan detaylar var ya, çok can sıkar. Aşk ve ilişkilere de bakalım. Şimdi bu kısımlarda böyle partnerle ev hayatı veya böyle ailevi meseleler yüzünden aidiyet krizleri yaşanabilir. İşte neden dikkat edilmesi gereken bir hafta sevgili Koç ve yükselen koçlar. Üstelik geçmişteki bir flörtün, bak sen şu flörtün yaptığına, aniden ortaya çıkması zihninizi biraz böyle karıştıracak, ne yalan söyleyeyim. Ya biraz böyle ne yapın biliyor musun? Rasyonel kalmanızı da zorlaştıracağı için tabii ki kafa da karıştı. Nasıl bir karar vereceğinizi de bilemediğiniz için sizin için sanıyorum bu hafta net bir karar verme haftası değil. Şimdi kafa karıştı. Eskiden gelen flört aniden ortaya çıktı. Zaten aşk ve ilişkiler boyutunda da partnerle, ev hayatıyla ve ailevi meseleler yüzünden de zaten bir kriz yaşandı. Bence bu hafta karar haftası değil de biraz daha böyle rolantiye alma haftası diye sizi noktalayalım. Sevgili boğa ve yükselen boğalar, şanslısınız. Hadi bakalım şimdi. Şimdi şanslı derken hani böyle koca bir haftaya wow güllük gülistanlık geçireceğiniz bir hafta değil ama genel anlamda tabloya baktığım zaman şanslı kısmın daha ağır bastığını söylemem lazım. Bak şimdi detaylar geliyor. Haftanın ilk gününden itibaren böyle kapılarınızı daha duygusal, sezgisel ve korumacı bir iletişim modeline açıyorsunuz. Kapamıyorsunuz canım, açıyorsunuz rahat. Evet, kardeşler, yakın dostlar veya komşu, değil mi? Evet, gerçekten ne derler? Ev alma, komşu al. Önemlidir. Komşularla olan o ilişkilerde eski anıların canlanması, değil mi? Bazen ben bile gidiyorum gerçekten. Geçmişe dayalı o bağların duygusal olarak güçlenmesi adına sosyal ilişkiler konularında
inanılmaz derecede destekleniyorsunuz. Bak bu kısım önemli. Yani değil mi şimdi? Büyük şehirlerde yaşıyorsunuz. Kimi zaman böyle karşı komşunuzun kim olduğunu bile bilmeyen yerler, insanlar var. Bu duyguları gerçekten yaşıyorsanız kıymetini bilin. Çünkü çok önemli. Uzun vadeli böyle bir eğitim ya da ne bileyim böyle bir vize başvurusu ya da resmi bir hukuki sürecin disiplinli adımlarınız sayesinde onaylanması veya netleşmesi adına kalıcı başarılar getirecek çok güçlü bir enerji devrede. Bak önemli. Gerçekten çok önemli buralar. Dolayısıyla da resmi ve yasal süreçlerde gelebilecek o planları o konularda da gayet güzel destekleniyorsunuz. Yani korkmayın, adımınızı atın. Artık yavaş yavaş zaten hani değil mi Haziran ayı diyoruz. Artık okullar kapanıyor, mezuniyetler gerçekleşiyor. İşte yurt dışı eğitim planları olanlar için bak güzel bir fırsat. Desteklenilen bir haftadasınız efendim. Birazcık da para konularına bakalım değil mi? Önemli. Şimdi finans ve yatırım konularına baktığımda ise biraz sinsi bir Merkür-Neptün karesi devreye girecek. Bu da mali dengenizi birazcık böyle nasıl söyleyeyim sisli bir havaya bürünecek. Yani biraz böyle hani karamsar bir tablo olmamakla beraber çok da net değil diyebilirim. Çünkü bu süreçteki yatırımlarda ya da böyle borç alacak dengesinde arkadaş çevresinden veya o sosyal medyadan gelebilecek asılsız tiyolara inanma riskiniz yüksek olduğundan, bak buraları böyle o kadar tane tane söylüyorum ki o riskli yatırımlar konularında maalesef desteklenmiyorsunuz. Ya ben şimdi bu kadar uzun cümle kurdum, çok net söyleyeyim. Bu hafta o tarz işlere girmiyorsunuz. Hani var ya böyle hani borsada işte dönen bir takım şeyler var. O tarz yerlerden işte 3 koyayım, 5 alayım, 5 koyayım, 20 alayım gibi bir dönemde değilsiniz diyorum. Riskli, desteklenmiyorsun. Aman dikkat edin. Biraz sizin de aşk ve ilişkilere de bakalım. Partnerle böyle geleceğe daha çok ciddi, uzun vadeli, hatta ayakları yere basan konuşmalar yapmak, ilişkinin adını koymak adına aslında gökyüzünün gücünüzün böyle arkanıza alarak yürüdüğünüzü söyleyebilirim. Gerçekten destekleniyorsunuz. Yani bak şanslı bir haftadasınız. Sadece para ve yatırım konusunda risk var. O yüzden çok böyle riske girmeden bu haftayı es geçiyorsunuz. Ama onun dışında bakın sosyal çevre, arkadaşlıklar, dostluklar, aşk ve ilişkiler konusunda oldukça desteklenen bir haftadasınız. İkizler ve yükselen ikizler. Dikkat edilmesi gereken bir hafta. Hadi bakalım dikkat edelim neler bekliyormuş bizi. Şimdi gökyüzü bu hafta odağınızı tamamen ceplerinize, güzel kazançlarınıza ve öz değerinize çeviriyor. O gelir kaynaklarınızı biraz koruma içgüdünüzün artması, bunu gerçekten yaşıyorum bu aralar. O gelir kaynaklarınızı koruma içgüdümüz artıyor ya, birikim yapma isteği, bir de geçmişten kalan o alacakların tahsil için harekete geçme arzusu var. Gerçekten var. Bu hafta zihninizi fazlasıyla meşgul edecek. Hiç sıkıntı yok. Yeter ki o para gelsin değil mi? Meşgul olabiliriz değil mi? Sorun yok. İş hayatınızda üst düzey yöneticilerle yapılacak o bütçe, maaş ve prim görüşmeleri sonucunda finansal olarak böyle somut ve hatta kalıcı kararlar alınması adına kariyer ve kazanç artışı konularında bak olabildiğince destekleniyorsunuz. Güzel. Evet bu kısım güzel. Yani hak ettiğiniz o değeri masaya koyma zamanı diyebilirim. En uygun cümle bu oldu. Ancak Merkür ve Neptün karesinin o zihninize indireceği sis perdesi, bak bu sis perdesini hemen hemen bütün burçlara indiriyor. O ortak paralar, miraslar, vergiler veya o banka kredileri hususunda biraz böyle nasıl söyleyeyim yanıltıcı tekliflerle karşılaşma ya da o bütçeyi yanlış hesaplama riski doğuracağından borçlanma ve krediler konularında bak çok net söyleyeceğim, hiç uzatmayacağım, desteklenmiyorsunuz. Dolayısıyla da bu hafta neden dikkatli? Bak para konularında alacak verecek borç dengeleri, bunlar çok önemli detaylar. Desteklenmediğiniz için yanlış yapılan hamlelerde zaten sizi bu girdabın içerisine olabildiğince çekecektir. Aman diyorum, aman yani. Hesap hataları. İşte bak parlak görünen o sahte tekliflere karşı lütfen ama lütfen uyanık olun, olur mu? Hani o gelen o cazip teklifi hemen böyle kabul edeyim, atlamıyoruz. Gelelim şimdi bizde aşk ve ilişkilerde neler var? Aidiyet ve böyle güven arayışı tavan yapacak. Partnerinizin biraz iş yoğunluğu veya ilgisizliği nedeniyle kendinizi değersiz belki hissedebilirsiniz. Ya böyle bir yanılgı içine düşebilirsiniz. Rasyonellikten uzaklaşarak
partnerinizle böyle aranıza çok gereksiz, ama niye bunu yapacaksınız onu da bilmiyorum, ama suni bir mesafe koyabilirsiniz. Buna ne gerek var dersem, işte demek ki böyle bir hafta, böyle bir ruh hali içerisindesiniz. Yapabilecek bir şey yok. Umarım haftayı güzel kapatırsınız diyorum sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Ay, doğum günü haftam tabii ki güzel geçsin değil mi? Yani senede bir kerecik kutluyorum. O kadar da şansım olsun. Geldik yengeç ve yükselen yengeçlere. Şanslısınız sevgili yengeçler. Hadi gelin detaylara bakalım. Merkür'ün size burcunuza geçmesiyle birlikte böyle adeta kabuğunuzdan çıkarıyor. Hadi hoş geldiniz sevgili yengeçler aramıza. Ve iletişimde tamamen duygusal, şefkatli, hatta korumacı bir dil benimsiyorsunuz. Kendinizi ve hislerinizi çevrenize böyle daha derin bir şekilde ifade etmek, işte ne bileyim sözlerinizde etrafınızda böyle köklü bağlar kurmak adına kendinizi ifade etme konularında gerçekten bu hafta desteklendiğiniz bir hafta diyorum. Neden şanslı olduğunuz bu ilk paragrafta belli oldu. Bakalım ilerleyen günlerde sizi neler bekliyor o hafta içerisinde. Bak, uzak akrabalar, yurt dışı bağlantılı işler veya akademik süreçte sorumluluk alarak geleceğe yönelik gerçekten kalıcı ve sağlam adımlar atmanız mümkün. Ve tabii ki bu mümkün olacağından da, bu gibi durumları yaşayacağınızdan dolayı hayatınızı büyütmek istediğiniz o resmi alanlarda, nedir işte bu yurt dışı, akademik gibi süreçler konusunda da olabildiğince destekleniyorsunuz. Vallahi kıskandım sizi yengeçler. Maşallah diyorum, aman değil mi, nazar değmesin. Şimdi haftanın bence kritik ve zorlu bir kısmı var. Ay, o küçücük şey de olsun hani deriz ya, kadı kızında bile olur o kadar küçücük bir olumsuzluk. O Merkür-Neptün karesi size böyle hani kişisel kararlarınızda algı yanılgısı yaratabileceğinden, kişisel imaj ve dış görünüşünüzle ilgili kararlar alırken o rasyonel mantıktan ziyade o anki melankolik ruh haline göre böyle radikal tercihlere yönelme riskiniz var. Yani diyorum ki burada çok hızlı bir şekilde karar verme. Burnunu mu yaptıracaksın? Buralara biraz dolgu mu yaptıracaksın? Kaz ayaklarına bir şeyler mi düşünüyorsun? Ya böyle çok bir anda böyle hemen bunun kararını verme. Hani saçını mı kestireceksin? Saçını mı boyatacaksın? Hani bunlar radikal bir kararlar. Neticede dış görünüş değil mi? Hani o anki ruh haline göre diyorum karar verme. Sevgilinden ayrıldın. İmaj yenilemek istersin. Saçımı kestireyim, saçımı boyatayım. Değil mi? Şimdi ya da ne bileyim işte moral bozuldu. Hemen bir tatile çıkayım. Yani hani bu gibi anlık melankolik kararlar sana biraz sıkıntı yaratır. Girme bu toplara. Çok kısa zaten, ne olacak? 5-6 gün sonra bitecek bu hafta. Ondan sonraki haftaya bak diyorum. Bu hafta imaj değişikliklerinde evet dış görünüş ve böyle stil yenileme konularında desteklenmiyorsun da, ne kadar net söyleyebilirim yani. Yapma yani, bu işleri ertele. O aynadaki hani görüntünüzle oynamak için o sisin dağılmasını bekleyin. Şimdi aynaya baktın, mutsuzsun. Bekle, ne olmuştun? Bakma aynaya da birkaç gün, ne fark eder yani, ne kaybedersin? Aşk ve ilişkiler. Şimdi burada hislerinizi partnerinize böyle açık açık ilan etmek isteyeceksiniz ve uzun vadeli, ciddi, hatta resmi ilişkilerin temelinin atılması adına gökyüzü tarafından bak o kadar güzel bir şekilde destekleniyorsun ki, bak bu sırada böyle evlenme teklif edecek olanlar varsa kaçırmayın. İlişkinizi ciddi bir boyuta taşıyacaksanız gerçekten desteklendiğiniz güzel bir hafta, hayırlı olsun diyorum. Burç burç gidiyoruz. Geldik aslan ve yükselen aslanlara. Ay çok özür dilerim ama buraya kadar güzel geldik değil mi? Kör topal ilerledik. Dikkat dedik, şans dedik, wow dedik. Şanssız bir burç. Evet, maalesef bu hafta böyle bir talihsizlik. Ama neden şimdi bakalım. Haziran ayının ilk günleriyle birlikte zihinsel enerjiniz daha çok böyle içe dönük, sessiz ve derin bir faza geçiyor. Bu süreçte böyle kendi kabuğunuza çekilme, gizli böyle kalmış o meseleleri derinlemesine düşünme ve hatta hani psikolojik olarak da böyle bir arınma dönemine girme ihtiyacı hissedeceksiniz. Ara ara olur değil mi? İşte o ara size denk geldi bu hafta. İç dünyanızda bu sorgulamalar sürerken o gökyüzünün bile hani bilge gezegeni işte Satürn Güneş'le kurmuş olduğu o güçlü bağ imdadınıza bak. Bu noktada böyle birazcık yetişik nefes aldırabilir. Ortaklaşa böyle yürütülen finansal işlerde işte ne bileyim mesela nafaka değil mi? Önemlidir. İşte miras ya da yapılandırılmış borçlarda devlet kurumlarından gelen o güvenli ve somut çözümler konusunda ya da böyle ortaklı finansal krizleri çözme konularında destekleniyorsunuz. Yani hani tablo bu kadar da çok vahim değil. Evet şanslısınız. Bu gibi durumları zaten yaşamışsınız ama hani bir tık daha somut çözümler bulabilme konusunda da destekleniyorsunuz. Hani küçücük de olsa bir çözüm var. Ancak haftanın en tehlikeli işte o viraj, o Merkür Neptün karesi zihninizi bulandırmak üzere
maalesef devrede. Haliyle şimdi zihnimizi bulandırdığı üzere bu devrede olacağından ne olur? O net konulamayan teşhisler, bak tahlil belirsizlikleri, ilaç kullanımlarında yaşanabilecek dalgınlık. Aman bak bunlar gerçekten çok önemli. Neden şanssız dediğimi şimdi daha iyi anladınız değil mi? Yanılma risklerine karşı lütfen sağlık rutinlerinizi ve medikal süreçler konularında desteklenmediğiniz bir hafta olduğu için almış olduğunuz o tıbbi bilgileri mutlaka bir değil iki kez kontrol edin. Döne döne kafanızda küçücük bir soru işareti varsa doktorunuzla lütfen konuşun, irtibata geçin. Anlaştık mı? Sağlık şakaya gelmez. Aşk ve ilişkiler. Şimdi aşk ve ilişkiler boyutunda ise böyle platonik veya böyle gözlerden uzak yürütülen ilişkilerde çok özür diliyorum ama aldatılma. Bak nasıl sinirlerim bozuldu, nasıl gerildi. En nefret ettiğim şeydir. Kandırılma ya da hayal kırıklığı riski olabildiğince yüksek. Üstelik partnerinizden sakladığınız eski bir konunun aniden su yüzüne çıkması haliyle beklenmedik bir kriz yaratmaz mı? Tersine döner, tepetaklak olursunuz. O yüzden bu hafta dediğim gibi sizler için gerçekten çok önemli. Sağlık konusunu asla ihmal etmiyoruz. Dediğim gibi ilaçlar, yanılma, işte yanlış bir bilgi, doktorumuza danışıyoruz. Tamam mı? Sağdan soldan herhangi bilgi ya da duymayla değil. Gerçekten uzmanından bu fikri alıyoruz. Parasal konu kısımlarında da çok dikkat ediyoruz. Dediğim gibi her ne kadar küçücük konuda destekleniyor, somut bir destek gelse de yine de bilmediğimiz bir işe girmiyoruz. Bir destek alıyoruz, profesyonel bir destek. Aşk ve ilişkiler konusu da gerçekten önemli. Aldatılma, aldanma ya da sizden saklanan konuların gün yüzüne çıkması olabildiğince tabii ki krizler yaratacak. Yani boşuna dememişim şanssızsınız diye bu hafta. Üzgünüm. Umarım haftayı gerçekten kazasız belasız her anlamda atlatırsınız diyelim. Ve geldik sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Ay biraz yüzümüz gülsün değil mi? Yani aslana yazabileceğimiz, söyleyebileceğimiz bütün olumsuzlukları yazdık. Şanslı burçsunuz şimdi ne diyelim? Şimdi haftanın ilk günden itibaren sosyal çevreniz, dostluklarınız ve geleceğe dair umutlarınız böyle tamamen duygusal ve korumacı bir atmosfere bürünüyor. Eski dostlarla böyle uzun süredir görüşülmeyen arkadaş gruplarıyla bir araya gelmek ne kadar güzel bir şey değil mi? O geçmiş güzel günleri yad etmek ve hasret gidermek ki değil mi? Şu son zamanlarda hasret kaldığımız güzel şeyler değil mi? Her şey eskide kaldı artık. Yeni döneme baktığımız zaman hiçbir kavramın ne adı, ne tuzu, ne sanı var. Hiçbir şey yok. Dolayısıyla da o sosyal çevre, dostluk ilişkileri bu gibi konularda gerçekten destekleniyorsunuz. Şanslısınız, tadını çıkarın. Dur daha bitmedi bak. Üstelik evlilik, nişan ve ortaklık gibi hani hayatınızı gerçekten uzun vadede değiştirecek olan o resmi adımları atmak, partnerinizle sorumlulukları bölüşerek ilişkinizin adını koymak adına gerçekten ciddi bir ilişki, evlilik kararları konularında da olabildiğince destekleniyorsunuz. Valla alkışlayacağım burada. Maşallah diyorum. Evet daha bitmedi. Şimdi kariyer kısmına bakalım. İnşallah 3'te 3 müsünüzdür? Ne diyorsunuz? Hadi yorumlara yazın bakalım. Hayır. Kariyer alanınızda da şimdi sertleşen o Merkür-Neptün biliyorsun karesi. İş dünyanıza böyle kalın bir sis perdesi indirecek. Ya üzgünüm şimdi haftayı da böyle dört dörtlük kapatma şansımız yok. İlla bir yerden bir fire vereceğiz. Şimdi kariyerde böyle geleceğe yönelik planlar ve projeler yapılır değil mi? Hepimiz yapıyoruz. Üst pozisyondaki o kişilerin vaat etmiş olduğu durumların o göründüğü gibi çıkmaması veya suistimale açık olması riskine karşı o kariyer adımları ve profesyonel vaatler konularında desteklenmiyorsunuz. Şimdi bu ne demek? Bu süreçte böyle toplumsal statünüzü etkileyen alanlarda herkesin duymasını istemediğiniz bazı gizli planların sosyal çevrenizde yanlış anlaşılarak yayılması ya da iş ortamındaki o dedikoduların ilişkinize gölge düşürmeye çalışması biraz canınızı sıkacak. Yani bu hafta tamamen somut gerçeklere odaklanmalısınız demem lazım değil mi? Şimdi bu iş konusunda da hani beklediğiniz o hayal kırıklıkları da ya terfi bekliyorsunuzdur ya da ne bileyim biri işten çıkarılmıştır, işte onun pozisyonu size gelecektir gibi böyle beklenti içine gireceksinizdir. Tek küçük nokta bu. Bunun dışında gerçekten haftayı olabildiğince şanslı kapatan burçlardansınız diyorum. Geldik terazi ve yükselen terazilere. Dikkat edilmesi gereken bir hafta. Gökyüzü bu hafta zihinsel odağınızı ve kararlarınızı tamamen kariyer hayatınıza, toplum önündeki unvanınıza ve gelecek hedeflerinize yönlendiriyor. İş hayatında üstlerle olan diyaloglarda böyle daha hassas,
korumacı ve aidiyet duygusu yüksek bir iletişim modeline geçebilirsiniz. Hani köklü kararlar almak isteyebilirsiniz bu dönemde. Şimdi günlük çalışma rutinlerinizde, iş ortamındaki o sorumluluklarınızda ve sağlığınızı gerçekten ilgilendiren konularda çok disiplinli hareket ederek diyet veya hepimiz başladık değil mi? O tedavi programlarında kalıcı hani böyle tıkır tıkır işleyen bir düzen kurma adına böyle günlük yaşam ve sağlık rutinleri konularında olabildiğince destekleniyorsunuz. Ancak haftanın en kritik virajı değil mi? O Merkür-Neptün karesi uzaklar ve yasal süreçler aksınızı böyle tamamen gölgelemek üzere devrede oluyor. Ya bak hepimizin hayatında bir olumsuzluk getirdi değil mi? Hani haftayı şanslı kapatana da bir sis getirdi. Yurt dışı işleri, eğitimler, seyahat planları veya hukuki davalarda netleşmeyen şartlar, o bürokratik belirsizlikler ve zihinsel karmaşalara karşı yasal süreçler ve yurt dışı bağlantılı işler konularında maalesef bu hafta desteklenemiyorsunuz. Evet yani zaten birçok burçta desteklenemediği için bu kısmı öyle çok da kafaya takmamak lazım. Bu hafta maalesef böyle bir hafta. Aşk ve ilişkiler konusuna da baktığımda iş ve kariyer odaklı böyle olacağınız bir hafta evet ama hani uzak mesafeli ilişkilerde böyle mesnetsiz kıskançlıklar, asılsız şüpheler ve böyle yanlış anlaşılmalar sizi gerçekten psikolojik olarak bir hayli yoracaktır. Yani hani güven duygusu tabii ki çok önemlidir. Zaten ortada güven yoksa ne ilişki olur değil mi? Ne aşk olur, ne bir flört olur. Her şey için geçerli değil midir güven? Güven yoksa zaten bu tarz şeyleri hani asılsız şüphelerinde olması çok normal diyorum. Evet sizin için dediğim gibi çok da böyle hani karamsar bir tablo yok ama hani genel geçer bir tablo var diyebiliriz. Geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. Şanslısınız. Evet şimdi Haziran ayının ilk günleriyle birlikte böyle haftaya bakış açınızı, inançlarınızı veya vizyonunuzu böyle sorgularken daha çok manevi, sezgisel ve köklere dayalı düşüncelere yöneleceksiniz. Böyle çocukların geleceği, işte aşk hayatının gidişatı veya uzun vadeli böyle yaratıcı projelerle ilgili konularda o Satürn'den gelen büyük bir olgunluk desteğiyle gerçekten ayakları böyle yere sağlam basan, somut ve kalıcı kararlar almak adına böyle aşk hayatı ve çocukların geleceği konularında bak olabildiğince destekleniyorsunuz. Gayet güzel değil mi? İlişkilerinizde böyle ciddiyet ve sorumluluk getirmek için harika bir süreç. Ancak finansal alanınızı böyle tamamen hani ablukaya alan o Merkür Neptün karesi bu hafta ceplerinizi biraz riske atacak. Yani işte sigorta, vergi, kredi, sponsorluklar ya da ortaklı paralar gibi konularda bankalarla veya hani üçüncü şahıslarla yaşanabilecek imza, sözleşme hataları ve aman bak burası çok önemli dolandırılma risklerine karşı aman diyorum. Finansal sözleşmeler ve borçlanma konularında maalesef desteklenmiyorsunuz tamam mı? Bu hafta sizin için tek kritik ve olumsuz olan nokta bu kısım. Daha ne olsun değil mi? Çok çok önemli. Evet şimdi bu hafta gelen o cazip yatırım teklifleri sadece birer illüzyondan ibaret. Buna çok fazla takılmıyoruz. Asla bakmıyoruz, dikkate dahi almıyoruz. Aşk ve ilişkiler. Şimdi partneriniz aranızda güven tazeleyeceksiniz. Uzak akrabalarla veya böyle eşin, dostun işte böyle hani aile, hani eş dost aileyle yürütülen o diyaloglarda alınganlıkların ve eski defterlerin yaratacağı böyle çok geçici tamam hani yüzeysel bir konuşma olabilir. Ama burada gayet temkinli olacağınız için hani her duyduğunuzda da hemen inanmayacağınız için bu kısımda siz gerçekten yara almadan atlatabileceksiniz. Sizi yoracak olan ve zorlayacak olan tek kısım az önce de söylediğim gibi maddi ve finansal konularda olacak. Aman diyorum hani o vergi, kredi, sponsorluklar tamam mı? O para konularında yaşanabilecek özellikle üçüncü şahıslarla ilgili olacak olan kısımlara aman çok dikkat ediyoruz. Neden? Çünkü dolandırılma riskimiz var. Tek sıkıntı bu. Onun dışında şanslı bir hafta. Hadi şansınız bol olsun diyelim biz de. Sevgili yay ve yükselen yaylar, bu hafta biraz zorlanacağınız bir hafta diyebilirim. Haziran ayının bu ilk günlerinde böyle zihinsel odağınız ve iletişim trafiğiniz tamamen ortaklaşa kazançlara, işte eşin mali durumuna, prim ya da miras gibi paylaşımlı kaynaklara kayacak. Bu süreçte böyle geçmişten gelen hakların ve alacakların yeniden gündeme taşınması gibi bir durum da söz konusu olabilir. Maddi kaynaklarınızı böyle dengelemeye çalışırken aile büyüklerinden işte babadan veya o köklü mülklerden gelecek olan resmi ve yasal destekler sayesinde işte ev, arsa, alım satım işlerinin
kalıcı olarak çözülmesi konusunda işte gayrimenkul yatırımları değil mi? Ne gelir? Mülk edinimi konularında da desteklenebileceğinizi söylemem lazım. Bu kısım önemliydi. Biraz uzun ve geniş ayırdım. Ama diğer taraftan finansal alanınızı böyle doğrudan baskılayan geldi gene değil mi? Başınızın belası Merkür-Neptün karesi nedeniyle finansal sözleşmelerde, borçlanma süreçlerinde ya da kredi başvurularında böyle gözden kaçan yanıltıcı o küçük detaylar vardır ya. İşte bu detaylar yüzünden ciddi bir maddi kayıp yaşama riskine karşı borçlanma ve kredi yapılandırma konularında maalesef desteklenmiyorsunuz. Yani önünüzü görmeden o resmi imzalara aman diyorum kalkışmayın. İşte neden zorlu bir hafta anladınız mı? Aman diyorum çok dikkat. Gelin şimdi aşk ve ilişkilere bakalım. Gökyüzündeki sis bulutu doğrudan böyle ilişki alanınızda evet yoğunlaşıyor. Partnerinizin böyle sizden hani bir şeyler sakladığını düşünerek yani çok yersiz ve gereksiz şüphelere kapılabilirsiniz. Ya da partnerinizi böyle gözünüzde aşırı büyüterek büyük bir hayal kırıklığına da açık hale gelebilirsiniz. Evet gerçekten sizin için zor bir hafta diyorum. Gerçekten Allah yardımcınız olsun. Geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Sizin için de aslında güzel, şanslı diyebileceğimiz bir hafta. Peki detaylar ne söylüyor? Şimdi haftanın ilk gününden itibaren ikili ilişkileriniz, evliliğiniz ve ortaklıklarınız tamamen duygusal, korumacı ve aidiyet arayan bir atmosfere bürünüyor. Bu dönemde böyle yakın çevre, kardeşler veya akrabalarla yürütülen o ticari işlerde, sözleşmelerde ya da eğitim süreçlerinde olabildiğince disiplinli çalışmalarınızın sayesinde somut ve kalıcı başarılar kazanma adına ticari ortaklıklar ve eğitim süreçleri konularında gayet güzel destekleniyorsunuz. Bak desteklendiğiniz alanları değerlendirin. Çünkü bir vuruyor hop kalıyorsunuz böyle. O atacağınız imzalardan böyle uzun vadeli sonuçlar da alabilirsiniz. Ama böyle günlük iş ortamınızı etkileyen alanda böyle o sertleşen Merkür-Neptün karesi beraber çalıştığınız kişilerin böyle işleri aksatmasına, hani sizi yanlış yönlendirmesine veya iş tanımındaki belirsizliklerin yaratacağı o büyük kaosa neden olabilir. Bak gözünü dört aç tamam mı? Kanma bu numaralara. Bu yüzden iş ortamı ve günlük rutinlerini yönetme konularında desteklenmiyorsun. O yüzden gözünü açacaksın. Tamam gözünü kulağını açacaksın. Böyle her tarafa hakim olmaya çalışacaksın. O aynı zihinsel bulanıklık bak devam ediyor. Sağlık alanınızda da yansıyacağından dolayı böyle diyet veya hani tedavi programlarında böyle hani kulaktan dolma bilgilere de böyle inanarak bağışıklığı böyle çok fazla tehlikeye atmayın derim. Çünkü sosyal medyada çok var ya herkes uzman, herkes doktor oldu. Yani gerçek herkes eczacı oldu. Yani o kadar bilgi kirliliği var ki. Yani aman diyorum dikkatli olun. Aşk ve ilişkiler boyutunda da böyle evlilikte veya ciddi birlikteliklerde duygusal ihtiyaçlar ve güven arayışı biraz ön plana çıkacak. O eski sevgililer veya o çözülmemiş eski ilişki krizleri var ya bu hafta Satürn'ün olgun enerjisiyle birazcık yapıcı bir şekilde çözülecek gibi duruyor. Sizin adınıza aslında güzel değil mi? Hani böyle dediğim gibi böyle rolanti de bir hafta. Ne çok şanssız ne çok wow diyebileceğimiz bir hafta. Ama genel anlamda tıkır tıkır işleyecek sizin için bu hafta. Hadi bakalım gözünüz aydın. Evet geldik sevgili Kova ve yükselen Kovalara aman diyorum. Sizler lütfen bu hafta biraz daha dikkatli olun olur mu? Neden? Gökyüzü bu hafta böyle zihinsel enerjinizi, günlük çalışma temponuzu özellikle İş ortamındaki ilişkilerinizi ve sağlığınızı biraz mercek altına alacak. Çalışma ortamında, günlük rutinlerde veya iş arkadaşlarıyla olan o diyaloglara her zamankinden çok daha alıngan, hassas ve duygusal tepkiler vermeye çok yatkın olabileceğiniz bir hafta. Dikkatli olun derim. Bütçenizi böyle disipline etme ve hani uzun vadeli yatırımlar yapma konusunda da o resmi makamlardan ya da tecrübeli kişilerden alacağınız onaylı, somut adımlar sayesinde finansal bütçe ve uzun vadeli yatırımlar konularında evet destekleniyorsunuz diyebilirim. Bence bunun tadını çıkarabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi değil mi? Yaklaşık neredeyse şimdi balıktan sonra bitireceğim. 12 burcu gerçekten çok kolay bir haftanın beklemediğini anladık değil mi? Siz o yüzden bu konuda bir tık daha böyle dikkatli olursanız daha hafif geçirebileceksiniz. Şimdi Merkür-Neptün karesi size de geldi. Hoş geldi, sefa geldi. Şimdi bu Merkür-Neptün karesi zihninize maalesef böyle kalın bir sis perdesi indiriyor. Evet size de o sis perdesini getirdi maalesef. Neden getirdi ve sonucu ne olacak? Şimdi şans oyunları,
borsa gibi yatırımlarda, tamam mı? Böyle asılsız haberlere kapılarak ya da böyle hani ani bir dalgınlıkla riskli ve zararlı hamleler yapma eğilimine karşı asla desteklenmiyorsunuz. Öyle bir hafta değil, aman diyorum. Yani duyduğunuz hiçbir asılsız tüyoyla hareket etmiyoruz. Bu hafta böyle bir risk almıyoruz. Duysak da ne yapıyoruz? Ben duymadım, görmedim. 3 maymunu oynayın. Aşk ve ilişkiler boyutundaysa mevcut flörtünüzü böyle kafanızda mükemmelleştirme eğilimindesiniz. Karşı tarafın sözlerindeki o tutarsızlıkları görmezden gelmek sanıyorum ileride canınızı birazcık sıkacak gibi duruyor. O yüzden ne yapın biliyor musunuz? Bence bu hafta aşkta pembe gözlükleri. Evet, yani böyle bitirmek istedim sizi keyifli bir şekilde. Yani bu hafta o at gözlüğü kullanmak istemedim de o pembe gözlüklerinizi lütfen çıkarın, olur mu? O bu hafta değil diyorum. Sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Evet, geldik artık son burcumuza. Balık ve yükselen Balıklar. Birazcık böyle güzel bir hafta gibi görünüyor. Hani şans sizden yana mıdır? Kısmen de olsa evet. Şimdi Haziran ayının ilk günleriyle birlikte zihniniz aşk hayatınıza, çocuklarla olan ilişkilerinize veya yaratıcı hobilerinize odaklanırken buralarda böyle daha nostaljik ve korumacı rüzgarlar esmeye başlıyor. Ay ne kadar duygusalsınız, ne kadar romantiksiniz sevgili balıklar. Kişisel hedefleriniz, o hayattaki hani genel duruşunuz veya imajınızla ilgili konularda Satürn'ün burcunuzdaki o güçlü desteğiyle birlikte sorumluluk alarak ciddiyetle ön plana çıkma ve gerçekten kalıcı adımlar atma adına kişisel hedefler ve toplumsal duruş konularında gerçekten bu hafta destekleniyorsunuz. Dediğim gibi kazançlı bir hafta olacak sizin için. Ev ve aile alanınızı böyle ablukaya alan Merkür-Neptün karesi. Bak sizde de aile ve ev konusunu böyle sis perdesi olarak indi. Her yere bir şekilde indi bu Merkür ve Neptün. Ev ve aile alanınızı ablukaya alan o Merkür-Neptün karesi nedeniyle aile içinde ev veya böyle yerleşim yerini ilgilendiren konularda net konuşulmayan durumlar ortaya çıkabilir. Mülk ediniminde ya da böyle tadilatta hani ustalarla yaşanabilecek o yanlış anlaşılmalar, hatalı işlere karşı ev, yuva ve taşınmaz mallarla ilgili böyle süreçlerin konularında çok da fazla desteklenmediğinizi de söylemem lazım. Yani bu böyle wow diyebileceğiniz bir kriz sorunu değil ama hani ufak tefek sorunlar ama azıcık can sıkacak. Yine kendi iç dünyanızda ev ve böyle iş dengesini kurmaya çalışırken geçmiş anıların getirmiş olduğu o zihinsel karmaşa nedeniyle böyle geçici bir yön kaybetme hissi birazcık yaşayabilirsiniz diyorum. Ama dediğim gibi yani sizin için böyle hani çok şanssız, ah balıklar öldü bitti bir hafta değil. Yani temel anlamda baktığımızda ufak tefek pürüzler var ama halledilmeyecek gibi değil. Bak aşk ve ilişkiler boyutunda da mesela gökyüzü aşk evinizde parlıyor. Bak mesela burayı da parlattı mesela. Eski sevgililerden gelen haberler olabilir, mesajlar olabilir, telefonlar olabilir. Ciddiyetle ve sorumluluk bilinciyle hareket ederseniz gerçekten kazanan siz olursunuz. Evet, dediğim gibi diğer burçlara böyle kıyasladığımızda rolantide giden bir burç olarak haftayı kapatıyorsunuz sevgili balık ve yükselen balıklar. Dediğim gibi 1-7 Haziran haftası ana tablo gerçekten gökyüzünün bize neler anlattığını çok detaylı bir şekilde biliyorsunuz giriş kısmında anlattım ve 12 burca etkileri nelerdi. Güzel bir video oldu. Umarım sizler de memnun kalırsınız. Yorumlar kısmında buluşuyoruz. Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.